Merhaba X-Plane tutkunları. Sizleri Kuzey Kıbrıs Ercan Uluslararası Havalimanı'nda Tango Charlie Mike Sierra Oscar tescil kodlu Mausa isimli Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-800 uçağıyla karşılamaktan mutluluk duyarım. Bugünkü videomuzda Avita beklentisini kullanarak uçuş haritası ve üzerinde uçağınızın konumunu nasıl gösterebileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım ve ilk adım olarak uçağımızın kokpitine geçiyoruz. Tabii ki biliyorsunuz X-Plane'de Zibo moda elbette ki bir elektronik flight board'umuz var ya da flight pack'imiz var ki burada doğrudan Avita beklentisine erişebiliriz. Ama tabii ki bunun dışında Avita beklentisi ki X-Plane tutkunları için vazgeçilmez bir eklenti. Elektronik flight board'dan bağımsız olarak da çalışabilir. Bunun çok kolay bir yolu var. Pluginlerden zaten burada Avitap'ı Toggle Tablet'ten aktive edebiliriz. Elbette ki bunun için klavyenizden bir tuş atayabilirsiniz veya işte joystick'inizden herhangi bir butonu atayabilirsiniz. Şimdi burayı kapatıyorum. Ben Zibo modun flight board'u üzerinden devam edeceğim. EFB üzerinden devam edeceğim. Avitap'ı açacağım ki videomuzun konusu nedir arkadaşlar? Buradaki harita özelliğinden işte karşınıza çıkan uçuş rotamız ki şu an Ercan İzmir, daha doğrusu aslında İzmir Ercan rotasını görüyorsunuz ve burada tabii ki doğru konumlanmış bir şekilde, yani GPS datası doğru konumlanmış bir şekilde uçağımızı kırmızı ikon halinde görüyorsunuz. Ve uçuş sırasında da tabii ki uçağımızın konumlaması ile birlikte rotayı hangi noktada nasıl takip ettiğini hem izleyebiliriz. Bir yayıncı isek bizi izleyenlere gösterebiliriz veya içerik üreticisi isek yine bu özelliği kullanabiliriz. Oldukça güzel ve faydalı bir özellik. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada tabii ki bunu yapabilmemiz için arkadaşlar bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Şimdilik kokpiti terk edelim ve adım adım o özelliği nasıl kullanacağız, Avitap'a nasıl yükleyeceğiz sizlere onu göstereyim. İlk adımımız arkadaşlar SimBrief üzerinden bir uçuş planı oluşturmak ve o uçuş planını X-Plane formatında bilgisayarımıza indirmek olacak. Bunun için tabii ki SimBrief hesabımızın olması gerekiyor. Uçuş planıma gideyim. Burada mevcut önceden hazırladığım uçuş planı var. Lakin bunu birlikte hazırlayabiliriz. Hemen tekrardan bakalım ki Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın bir zamanlar sık uçtuğu en önemli rotalarından bir tanesini oluşturalım. K001 sefer sayısı Ercan'dan İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na, Lima Tango Bravo Alfa'ya. İlk call sign'ımız da Kıbrıs 001 idi. Uçak tipimiz Tango Charlie Mike Sierra Oscar. SimBrief bize uçuş rotasını hazırlasın ki geçmişte gerçek hayatta uçulan rotaya oldukça benzer bir rota ki aslında çok bariz farklılıklar var biliyorsunuz. Eskiden tabii ki daha konvansiyonel rotalarla uçuluyordu. Özellikle SID ve STAR prosedürleri, artık Arnan prosedürler var. Biraz işler değişti. Neyse o şu an konumuz değil. Burada rotamız oluşturuldu. Ben hızlı ilerleyeceğim. Hani uçağın kalkış ağırlığı, kullanılan pistler, süre, bu detaylar şu an için önemli değil. Uçuş planını oluşturduktan sonra Generate Flight butonuna basıyorum. Ve uçuş planımız oluşturuluyor. Planımız oluşturuldu arkadaşlar. Burada Flight Plan Downloads bölümüne gidiyoruz. Bu şekilde kapalı gelebilir önümüze. Show Details dediğinizde birçok formatta indirebileceğinizi görüyorsunuz ki bizim burada istediğimiz format X-Plane formatıdır. SID-STAR dahil veya dahil olmayacak şekilde uçuş planını indirebilirsiniz. Bir network'te uçacaksak ki ben Sıkbatsim'de uçuyorum. Sıklıkta nadiren İVA'da. Buradan doğrudan network'e uçuş planınızı gönderebilirsiniz. Şimdi biz X-Plane 1112 FMS formatında indirelim. Ben de indirilenler klasörüne ya da downloads klasörüne düşecek şekilde ayarlı. Sizde farklı olabilir veya arzu ettiğiniz yere indirebilirsiniz ki görüyorsunuz Lima Charlie Echo November, Lima Tango Bravo Alpha 01 şeklinde uçuş planımız FMS formatında, Foxtrot Max Sierra formatında indi arkadaşlar. Ve böylelikle aslında ilk adımı tamamlıyoruz. İlk adım uçuş planını oluşturup FMS formatında bilgisayarımıza indirmek oluyor arkadaşlar. İlk adım tamam. Geldik ikinci adımımıza. İkinci adımımız arkadaşlar Little Navme programını bilgisayarımıza indirmek ve onu kurmak.
Ki şu an 31 Mart tarihinde yayınlanan en güncel sürümü 3.06 sürümü. Buraya tıklayıp ben de Windows 64 bit installer, macOS veya Linux sistemi kullanıcıları da buradaki linklerden indirebilir ki ben buraya tıklıyorum ve bilgisayarıma inmeye başlıyor. İndirdikten sonra kurulumu basit bir şekilde yapabilirsiniz. Yani daha doğrusu kurulum sizi çok uğraştırmayacaktır. Ve böylelikle ikinci adımını tamamlamış oluyoruz. Sırada üçüncü adım. Üçüncü adım da yine basit bir adım. Burada da yapacağımız programı Little Num indirip kurduktan sonra güncel React dosyasını yüklemek olacak ki Navigraph account'unuz varsa zaten bunu çok kolaylıkla yapabilirsiniz veya bireysel olarak indirip siz kendiniz de yükleyebilirsiniz ama Navigraph'ın zaten FMS Data Manager üzerinden bu rahatlıkla yapılıyor ki ben de şu an güncel versiyonları görüyorsunuz. Eğer sizde güncel değilse buradan seçip Update'e basmanız yeterli olacaktır. Veya indirip siz kendiniz kurabilirsiniz bağımsız bir şekilde. Dördüncü adımda arkadaşlar ne yapıyoruz? Little Navmap uygulamasını açacağız. Tüm kurulumları tamamladıktan sonra arkadaşlar artık hazırız. Uçuş planımızı oluşturduk ve FMS ya da Explain formatında indirdik. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? Little Navmap uygulamamızı indirdik ve kurduk. Navigraph Data Manager'dan, FMS Data Manager'dan güncel React dosyalarını indirdik, kurduk veya güncelledik. Bundan sonra ise yapacağımız nedir? Little Navmap'i açmak. Ve karşımıza Little Navmap. Geçmiş uçuştaki bir rota ama biz bugün neyi oluşturmuştuk? Ercan'dan İstanbul'a ki şu an karşımıza geldi. Tabii ki Little Navmap bilenler bilir aslında birçok özelliğe sahip bir program. Oldukça güzel bir program aslında. Ki burada tabii ki zoom in, zoom out'lar ile veya işte farklı özellikler ile havalimanlarının gösterilmesi, işte hatta ILS frekanslarının ne bileyim NDB, WAR, bla bla meteoroloji bilgisi, hatta network uçaklarını göstermeye kadar birçok özellik aslında bize sunuluyor ama ben bu özelliklerini kullanmıyorum arkadaşlar. Ben Little Navmap'i sadece bugünkü videonun konusu olan olayla ilgili kullanıyorum. Haritayı aldıktan sonra ki ben de işte havalimanları bilgileri ve işte rotadaki intersection'ların isimleri görünecek şekilde ayarlayayım. Bunu siz kendiniz deneme yanılma yöntemiyle veya işte programla biraz uğraşarak aklınıza yatan ya da beğendiğiniz size en iyi hitap edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonra yapacağımız nedir? File'a gelip Save Map as Image for Avid. İşte bu özelliği kullanacağız. Buna tıklıyorum. Burada bizde hangi tip çözünürlük tercihimiz onu seçmemizi istiyor. Burada da yine farklı çözünürlükler var. Arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani deneme yanılma metoduyla arkadaşlar en iyisini siz buldunuz. Ben 1440p'yi kullanıyorum. Daha sonra bu imaj dosyasını nereye yükleyeyim diye soruyor ki doğrudan yapacağımız nedir? Xplane 12 klasörünü neredeyse onun yolunu buluyoruz. Ki ben de Steam altında. Tabii ki Xplane'e geldiğimizde Resources'lara giriyoruz. Plugins, Habitat, Map Tiles ve Mercator altına gelip buraya atıyoruz. Mercator altına attıktan sonra tabii ki olay bitmiyor. Hemen size Mercator altında aslında nasıl görüneceğini bir de göstermek isterim arkadaşlar. Gelin bakalım. Resources, Plugins, Habitat, Map Tiles, Mercator ve işte. Bakın burada hem imaj dosyalarını görüyoruz hem de o koordinatları işleyecek ve uçağın pozisyonunu doğru konumlandıracak verilerin yer aldığı JavaScript'leri görüyoruz. Videonun başında sanırım XML dosyası olduklarını söyledim. Düzeltelim onu. Aslında JavaScript dosyasıdır. Her bir imajın bir JavaScript dosyası var. İşlemleri bitirdikten sonra artık her şeye hazırız. Yani aslında bu noktaya kadar tüm adımlar uçuştan önce yapıyoruz veya belki işte uçuş hazırlık sırasında da bunlar yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hatta uçuş sırasında bile yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşanmaz. Ama uçuşun sağlıklı seyir açısından ya da uçuş sırasında konsantrasyon kaybına sebep olmama noktasında uçuştan önce veya uçuş hazırlıkları, uçuş öncesi hazırlıkları kapsamında bu işlemi yapmanızı naçizane tavsiye ederim. Şimdi gelelim yüklemeyi yapalım. Avitap'a gelelim tekrar.
Map'i açalım ki burada ne var? Online map var klasik. Burada farklı harita çeşitleri de var. Hatta Navigraph account'um olduğu için Navigraph'ın da haritalarını kullanabiliriz. Ki SimBrief, Navigraph zaten birbirine entegre çalışır ama yine de arkadaşlar bu entegrasyona rağmen Mercator özelliğiyle kullanacağım o uçuş rotasını gösterme ve uçağı konumlandırma noktasında yeterli değil. Ne yazık ki yeterli değil. Yani Navigraph seçeneğini seçtiğimde dahi SimBrief'ten oluşturduğum rotayı, bu rotayı burada göstereyim. Evet, birçok özelliği görebiliyoruz ama rota karşımızda değil. Onun yolunu arkadaşlar Mercator'u kullanıyoruz. Mercator'a tıkladığımda ne oluyor? Biraz önce benim Mercator altındaki önceden yüklemiş olduğum JPEG dosyalarını görüyorum ki burada 3 tane rota var ki biz Ercan İstanbul'u oluşturduk. Onu seçiyorum ve karşımıza geliyor. Kalibrasyonun da başarılı bir şekilde yapıldığını bize anlatan bir ekran uyarısı karşımıza çıkıyor. Okeyleyip geçiyor. Ve işte bakın karşım uzun yaptıkça bu şekilde görebiliriz. Uçuş sırasında tabii ki uçağımızı gösteren kırmızı ikon rota üzerinde hareket edecektir. Veya uçak nereye giderse bu kırmızı ikonun da oraya gittiğini ve o pozisyonun da doğru olduğunu göreceğiz. Böylelikle arkadaşlar aslında bitiriyoruz. Kısa bir video ama bence sizin işinize yarayacak, uçuşlarınıza da keyif katacak bir özellik. Denemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmişseniz, işinize yaradığını düşünüyorsanız, destek olmak istiyorsanız arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve lütfen yorumlara görüş bildirmeyi, varsa soru sormayı veya bir şekilde olmamışsa takıldığınız noktaları yazmayı lütfen unutmayınız. Hepsini okuyup cevaplayacağımdan şüpheniz olmasın. Bol, keyifli, bol uçuşlu günler, keyifli uçuşlu günler geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın dostlar.